Çıtır mantılarım hazır arkadaşlar. Sunumunu bu şekilde yaptım. Şöyle de göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Mantı hamurum hazır arkadaşlar. Bu şekilde yoğurdum. Kıvamını şöyle gösterebilirim size, yumuşaklığını. Şimdi hamurumu 10 dakika dinlendireceğim. Hamurum dinlenirken ben de mantımın iç harcını hazırlayacağım. Mantımın iç harcı için buzluktan çıkardığım bir miktar kıymayı kaseme aldım. Rendelemiş olduğum küçük boy soğanımı kıymanın üstüne ekliyorum. Göz kararı bir miktar tuz ilave ediyorum. Ve karabiber ekliyorum. Karabiber lezzet veriyor. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar bunu. Mantımın iç harcı bu şekilde hazır. Şimdi hamurumuzu açmaya geçelim. Hamurumuzdan küçük bezeler alıyoruz. Mantı hamurlarımı açtım arkadaşlar. Şöyle gelişi güzel. Yuvarlak açmadım. Çok da önemli değil. Şu şekilde bir tane mantı aparatı almıştım çok önceden. Şimdi ilk defa kullanacağım ben de sizinle birlikte. Şöyle açmış olduğum hamurlarımdan birini aparatımın üstüne koyuyorum. Yuvarlak kısımlarını kıymalarımdan ekliyorum. Kıymalarımı hamur aparatının bu şekilde deliklerine yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi üzerine ikinci açmış olduğum yufkayı seriyorum. Ve oklavayla güzelce bastırıyorum bu şekilde. Şu şekilde kaldıracağım şimdi arkadaşlar. Şöyle çıkıyor. Bakın. Şu şekilde göstereyim size. Düğme gibi çıkıyor arkadaşlar. Bu aparatla yapılan mantı tabii ki küçük olmuyor. Boyutu normal yaptığımız büzmeli mantılar gibi olmuyor. Biraz daha büyük oluyor. Ama pratiklik açısından iyi bence.
Çıtır mantı için tavamı ısıttıktan sonra bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Bu şekilde kızgın yağda dikkatli bir şekilde kızartalım arkadaşlar. Yağ sıçramamasına özen gösterelim. Çıtır mantım hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle sesini de duyuyorsunuz. Çıtır kuru bir hamur oluyor. Tuzu biraz az oldu arkadaşlar. Hamuruma tuzunu az atmışım. Bir miktar şu şekilde tuz serpiştiriyorum. Mantı aparatıyla yaptım arkadaşlar. Biraz küçük kaldı hamurları bu şekilde. Aslında bunların daha da büyük olması gerekiyor şöyle. O yüzden siz hamurunuzu keserken biraz daha büyük olmasına dikkat edin. Şimdi servis tabağıma alacağım mantımı. Mantımı tabağa aldım arkadaşlar. Şöyle sarımsaklı yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdun içine birazcık tuz serpiştirdim yine. Üzerine salçalı sostan döküyorum arkadaşlar. Salçalı sos yaptım. Tereyağlı. Çıtır mantılarım hazır arkadaşlar. Sunumunu bu şekilde yaptım. Şöyle de göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık. Kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşünceye dek hoşça kalın.